Bugün bir güzelliğe daha başladım ve hemen başlangıcını çekmek istedim. Kadifemsi renk tonlarıyla, harika geçişlerle, güzel, çok basit ama güzelliğe daha başladım ve hemen başlangıcını çekmek istedim. Kadifemsi renk tonlarıyla, harika geçişlerle, güzel, çok basit ama basit görünmeyen bir sonbahar kıyafeti yapıyoruz. İster sonbaharda, ister ilkbaharda giyiyoruz. İstediğimiz farklı iplerle örüp kışa da uyarlayabiliriz. Şimdi ben bu renklerin her damlasına hayran kalarak ördüğüm için hemen karar verdim çekim yapmaya. Ama takdir edersiniz ki bu güzellikler hemen bir günde bitmiyor. Hemen geçişleri gösteriyorum size. Şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak ve devamı gelecek. Şimdi sizinle güzel kışlık veya baharlık diyebileceğimiz bir kıyafete başlıyoruz. Ve ben ilk bunu gördüğümde dedim ki acaba kaç tane ip almam gerekiyor? O kadar çok renk ve geçiş vardı ki düşündüm ve vazgeçtim. Daha sonra bir yerde daha karşıma çıktı bu model ve dedim ki çok basitmiş, ben bunu niye çözemedim? Hemen şimdi kısaca anlatmak istiyorum. Renk geçişlerimizi şöyle başladığım kadarıyla göstermek istiyorum ve şu an yan tarafımıza taşınan bir komşumuz var. Dolayısıyla tadilat yapıyor. Eğer ses geliyorsa lütfen kusura bakmayın. Elimde olan bir şey değil. Bu saate kadar bekledim ama hala devam ediyor. Benim de planlarım ölçüsünde uymam gereken bir düzen var. O yüzden size göstermek istiyorum. Umarım rahat duyabiliyorsunuzdur beni. Şimdi şöyle geçişlerimiz var. Görüyorsunuz, hepsi birbirinden farklı görünüyor. Yani ilk gördüğümde asla anlamadım. Dedim bu kaç tane örgü ipi gerekiyor buna? Kaç tane ip almalıyım? Şimdi ben size tüm detayları veriyor olacağım. Görüyorsunuz, burada 5-6 tane motifim var benim ve buna rağmen hepsi farklı. Bunun için 2 tane ip alıyoruz arkadaşlar. Bu da ebruli ip, bu da ebruli ip. Bunun şu an üstünü sardığım için gözükmüyor ama şöyle yakından bakarsanız içinde renkler var. Bu da ebruli, bu da ebruli. İstiyorsanız biri ebruli, biri düz alabilirsiniz ama benim tavsiyem ikisi de ebruli ip olsun. Bu iplerde Alize Diva'nın muadili bir ip. İnternetten aldım. Eğer yardımcı olabilirsem çok sevinirim. Lütfen Instagram'a yazarsanız size oradan bilgi veriyor olacağım. Kendileriyle sadece müşteri ve satıcı ilişkim vardır. Ben de kendi paramı vererek aldım. Böyle çok güzel ipek gibi kaygan, yumuşacık ve örümü o kadar zevkli ki güzel bir ipimiz var. Şimdi beraberce başlayalım arkadaşlar. Evet, ışığım ve kameram iyice yaklaştırıldı. Detay detay tüm örgümüzü size anlatıyorum şimdi. 2 tane tığa, 2 tane de ebruli ipe ihtiyacımız var. Birinci tığımız sadece zincir atmak için kullanacağım ben. 4 numara tığa ihtiyacımız var. Şimdi şöyle hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 zincirimiz var. Bir tanesini baştaki zincirimiz için tekrar atıyorum. Baştakini iyice sıkıştırıp düğüm yapacağım. 3 tane de yukarıya çıkıyorum. Trabzanlarım için rahat dönüş yapayım diye. Buradan itibaren 3 numara tığımı takıyorum. Benim elim biraz bol arkadaşlar ve örme şeklimden dolayı da birazcık bol örüyorum, birazcık da uzun örüyorum. Eğer eliniz sıkışıksa
ve bol öremiyorsanız 3,5 numara ile denemenizi tavsiye edeceğim. 3 zincir geriye gidiyorum. Her zincirimin içerisine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 19 tane trabzanım olacak. Zincirim trabzandan sayılmıyor. 3 4 5 6 7 19 trabzan yapıyoruz ve diğer ipimizi takacağız. Hemen sayıyorum bu noktada. 19 tane trabzanımızı yaptık. Şuradaki zincirimizi iyice sıkıştırıyoruz ve görüyorsunuz 4 numarayla ördüğüm için eşit bir şekil var. Ben bunu ilk başta 3,5'la denedim. Biraz kötü oldu. 3 ile denedim. O çok kötü oldu. O yüzden size ne ile örüyorsanız onun bir büyüğüyle, yani buçuklu değil tam sayı büyüğüyle, 3,5'la örüyorsanız 4,5'la, 4,5'la örüyorsanız 5,5'la şeklinde düşünerek zincir atmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi bu noktaya geldim. Bu noktada ne yapıyorum? Hemen ikinci ipimi takıyorum. İkinci ipimi şunun içine bağlayacağım. İlmeğimin içinden ipimi geçiriyorum. Alttaki ipimi çekiyorum ve yeni geçirdiğim ipimi 2 düğüm şeklinde buraya bağlıyorum. Bir düğüm atmayın arkadaşlar böyle ipler için. Biraz kaygan bir ip olduğu için iyice de sıkıştırın. Kayabiliyor ve açılabiliyor. Bu kadar emekten sonra yazık olmasın. Şimdi burada birinci ipimizi kenara alıyoruz ve ikinci ipimizle devam ediyoruz. Buradan hemen 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve zincirimi çıktıktan sonra birinci yuvama da battım. Hemen zincirimi çıktığım noktaya da battım. Ve bağlamış olduğum ipimi de saklaya saklaya 19 tane üçlü trabzan yaparak diğer başa kadar devam edeceğim. Evet, sona geldik. Son trabzanımızı yapıyoruz bu sırada ve şurada ilmeğimizi genişletiyoruz. Çünkü şöyle baktığımızda ilk ipimiz bu tarafta kalmıştı. İkinci ipimiz bu tarafta kaldı. Hemen bunun içinden ördüğümüz yumağımızı geçiriyoruz ve şöyle bir düğüm atıyoruz. Fazla da gerdirmeden ve buradaki ipimizi buradan örerek devam ediyoruz. Gerdirmeden ipimizi ilk trabzanımızın tepesinden geçirdik. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ve 19 trabzan yaparak her seferinde sayarsanız hiç problem olmaz. Bu tarafa geleceğiz. Evet, bu 3. sıramızda da bu tarafa geldik. Son trabzanlarımı yapıyorum bu sıranın. 19 tane saya saya geldim. Burada ilmeğimi çıkarttım, uzatıyorum ve buradaki yumağımı bunun içinden geçiriyorum. Sıkmadan düğüm atıyorum. Bu böyle bir bu tarafa bir bu tarafa şeklinde devam edecek. Size söylemek istediğim bir şey var. Görüyorsunuz ne kadar yumuşacık bir örgü. Bunu neden anlatıyorum?
Şimdi genelde trabzanlı örgülerde biz millet olarak sıka sıka örmeyi seviyoruz. Birazcık böyle katı oluyor kıyafetlerimiz. Ama bu bir kıyafet, dediğim gibi. Aynen şişte örülmüş kadar yumuşak olmasını istiyorum ki dökümlü, rahat ve yumuşak olsun. Eğer bunu sıkı sıkı yaparsanız, evet, yine güzel olacaktır. Ama istediğiniz dökümü sağlayamayacağınızı söyleyeyim. Bu bir dantel değil. Dantelde tercih edilen birazcık daha sıkmaktır. İşte ütülü gibi gözüksündür, dik görünsündür, model çok net görünsündür. Bunda öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yumuşak olmasına ihtiyacımız var. Tabii bu sizin zevkiniz yine. Herkes kendi zevkine göre örmeye devam etmeli. Bu bir tavsiyeydi. Yani şöyle dururken bile dökülüşüne bakın. Bunun omuzlarında, kol evinde bir farklılık yapmadan dümdüz öreceğimiz için bu döküme ihtiyacımız var. Şimdi bu örgüyü bu noktada bırakıyorum. Diğer renklerle geçişleri gösterebilmek adına bir sonraki motifte buluşana kadar hoşça kalın. Evet, 3 sıra ördüğüm motifimi burada bitirdim. Renklerin değişimini görebilmeniz açısından 3. sırada kalmıştık. 4. sırayla beraber yeni motifimize bakıyoruz. Şu an görüyorsunuz, renkler çok farklı. Şimdi beraberce 4. sıramızı örüyoruz. Şurada 2 ip ayrı tutmanız sizin motifinizi örerken daha pratik bir şekilde örebilmenizi sağlayacak. Mümkün olduğunca ayrı ayrı yerlere koyun. Biri sağa, biri sola olsun mesela. Biri bir kapta, biri bir kapta şeklinde de örebilirsiniz. Sürekli de ilmeğin içinden geçirip düğüm yaptığımız için de ayrı olması çok avantajlı olacak. Şimdi ben 4. sıramı örüyorum. 4. sıramızı da bitiriyoruz. Ve yine ilmeğimizin içinden yumağımızı geçireceğiz. Ve düğümümüzü oluşturacağız. Ve diğer ipimizle aynen devam ediyoruz. Ve bunu hemen gösteriyorum. Şuradan sayalım beraberce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yapıyoruz arkadaşlar. Tam 9 sıra boyunca bu işlemi tekrarlıyoruz ve yan bölümlere geldiğimizde buluşalım. Evet, motifimizin orta bölümünü bitirmiş bulunuyorum. Başladığım renk ile bitiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra başladığım renkten örüyorum. Araya 1, 2, 3, 4 diğer ipimden örüyorum. Şimdi başladığım ipimi bir kenara bırakıyorum. Diğer ipimle, mat olan ipimle devam ediyorum. Beraberce çevresini öreceğiz. 3 sıra şeklinde ördüm. Şuradan da hemen göstermek istiyorum. Şurası bizim sıra sıra trabzan ördüğümüz bölüm. Daha sonra 1, 2, 3 sıra şeklinde çevresini örüyoruz. Kenarlarımız hanım dilendiği mantığıyla olacak. Sadece çevreyi örerken dikkat etmemiz gereken bir noktamız var. Hemen onu da şimdi anlatacağım. Şurada bizim bir alt sıradan kalan ipimizi hemen şurada yukarıya alıyorum ve 3 zincir çekerek şöyle birazcık da bolluk bırakarak, gergin olmasın bu kenarlar, motifimiz çirkin olur. Giydikçe bir tarafı esner, bir tarafı toplar. Çok rahatsız bir kıyafet olur. Şimdi burada 3 zincirle yukarıya çıktım. Hemen köşeye batıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Baştaki 3 zincirimi de trabzandan sayıyorum. Aynı yuvaya 2 trabzan yaptım. Şimdi hemen yanlardaki trabzanların içine geçiyorum. İkişer ikişer dolduracağım. Ama bizim 19 trabzanımız olduğu için bir tanesine 3 tane dolduracağım. Hemen baştakini unutmamak adına 3 trabzan yapıyorum.
Trabzanlarımızın hepsi üçlü olacak ve ilk 3 trabzanımı yaptım. Bundan sonrakiler ikişer ikişer olacak. Her yuvaya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu bazılarında zincir olduğu için kenarda biraz kalın gözükebilir ama tek bir trabzan var. Devam ediyorum. Hiçbir motif bir diğerine benzemiyor. Başladığınız renk bir noktada tonlara ayrılsa da aynen burada olduğu gibi bir noktada farklı bir renge geçiyorsunuz. Burada da görüyorsunuz morlarla başlamıştım ama bir noktada maviye döndü. Bu da motiflerimizin her birinin farklı ve eşsiz olmasına neden oluyor. Bu güzel bir şey bence. Evet, şimdi şurada tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Görüyorsunuz, yandaki başlangıç ipimi de saklaya saklaya geldim. Böylece temiz bir motifimiz de oluyor. Şurada tığımın başına alıyorum ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Başlangıç noktasındayım. 1 2 3 kere de çekerek 2 tane trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktadayım, aynı baştayım. 2 tane trabzan daha yapıyorum. Yani ben aynı noktaya şöyle de göstereyim arkadaşlar. Aynı noktaya 4 tane trabzan yaptım. Aynen Hanım Dilendi'nin mantığında ve şimdi her bir zincirimin içine trabzan yapmıştım. Burada zincirimin diğer tarafına 19 tane saya saya gidiniz. Trabzan yapıyorum. Ki biz bunları eklediğimizde bir taraflarından daha kısa olmasın. Yine köşedeyim. Yine aynı noktaya 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum ve yine aynı noktaya 2 trabzan daha yapıyorum. Yani aynı noktaya aslında 4 trabzan sığdırmış oluyorum. Şimdi şuradaki bizim 2 tane trabzanımız vardı. Başlangıçtaki 2 trabzanımız. Onu da bir zincir çekip tığımıza dolayıp ikili trabzanla baştaki trabzana battıktan sonra köşelerde yaptığımız işlemi yapacağız ve bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sıraya geçtiğimizde buluşalım. Motifimizin çevresini dolanmıştık ve birleştirme noktasına geldik. Burayı tekrar bilmeyenler için göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doluyorum. İlk trabzanımın tepesindeyim. İkili trabzan yaparak bu köşedeki zincirlerimi oluşturuyorum. Ve diğer ipime geçiyorum. Bol bir şekilde alıyorum. Birinci sıradaki ipimi çekiyorum. Ve mor ipimdeyim şu an. 3 tane zincir çekerek başladım. Şimdi şurada hemen zincirimin V gibi gözüken zincirimin arkasındaki ipten alarak tek tarafından alarak ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum ve köşeye kadar devam edeceğim örmeye. Şimdi burada bizim 2 tane zincirimiz var. Birincisine 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Araya 2 zincir çekiyoruz. İkinci zincirimize de yine 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Ve aynı şekilde
ikinci sıramızı bitirip üçüncü sıramıza da aynı işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi burada ne yaptık? İki bölümü birleştirdik. Farklı bir renkle yukarıya çıktık. Aynı zincire 2 tane trabzan yaptıktan sonra bütün trabzanlarımızı arka tarafından alarak ilmeğimizin trabzanımızın tek bir kanadından alarak her bir trabzana bir tane trabzan yaptık. Sonra aradaki iki zincirin içine birinci zincire 2 tane, ikinci zincire 2 tane, arada 2 zincir yaparak da köşemizi oluşturduk. Üçüncü sıramızda da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Farklı bir iple devam edeceğiz. Aynı işlemleri yaparak üçüncü sıramızı da bitireceğiz. Bu sıramızı da bitirdik. Aynı şekilde ikili trabzanla ortada birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve bu aşamada bu ipimi artık koparıyorum. Geliyorum. Diğer ipimi boş bir noktaya alıyorum. Bu ipimi de güzelce sıkıştırdıktan sonra alttaki ipimle son sıramı öreceğim. Hemen şuradan başlangıcımı yapıyorum. Şurada görüyorsunuz bir alt sıradan yukarıya doğru uzanan bir iplik var. Gerdirmeden yapıyorum. Ve aynı noktaya tekrar batarak 2 trabzan yapmış oluyorum. Baştaki zincirlerimi de trabzandan saydım ve kesmiş olduğum ipimi de saklaya saklaya devam edeceğim. Aynen birinci ve ikinci sırada olduğu gibi ve batma noktalarımı da yine arkadan alarak ikinci sırada olduğu gibi örerek bu sıramı da bitireceğim. Ve bitirdikten sonra ipimi her seferinde koparıyorum. Çünkü daha sonra motiflerim istediğim sayıya geldikten sonra ben bunları bir güzel yan yana getirip bir ip ile hepsini tek tek tığım ile birleştireceğim. Hırkamızın ikinci bölümünde birleştirmelerimizi yapacağız ve tüm detayları anlatacağım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.